Merhaba arkadaşlar, ben Aykut Yavuz. Tekrar bir aradayız. Bu yeni dersimizde her zaman derslerin başlangıcında söylediğim cümleler bunlar, biliyorum. Şimdi bu son dersimiz, yani şu son dersimiz derken arkadaşlar A1, A2 seviyesinin şu an bu son dersi, sonraki dersle birlikte B1 seviyesine başlamış oluyoruz. Ama bu dersi de yapmak zorundayım, anlatmak zorundayım. Çünkü bunları da hep kullanacağız. Konumuz arkadaşlar zarflar. Zarf yani les adverbes Fransızca'da. Adverb arkadaşlar yani zarf Fransızca'da. Türkçe'de de öyle olması gerekiyor. Fiilin anlamını değiştiren, sıfatın anlamını değiştiren veya başka bir zarfın da anlamını değiştiren bir unsur arkadaşlar. Şimdi Fransızca'da aklınızda kalması için adverbin fiili nitelediğini, fiilin anlamını değiştirdiğini, adverb kelimesinin içinde dikkat ederseniz verb var. Yani bir ad bir de verb var. Dolayısıyla bu şekilde aklınızda kalabilir. Yani fiille ilgili bir unsur, fiilin anlamını değiştiren, anlamına anlam katan veya değiştiren bir unsur olduğunu. Şimdi burada birkaç tane örnek cümle yazdım. Tabii ki biliyorsunuz her zaman ben örneklerle, cümlelerle anlatmaya çalışıyorum size. Daha iyi anlaşılsın konu diye. Dolayısıyla şimdi bu cümleleri okuyacağım. Bu dersimiz arkadaşlar 2 sayfadan ibaret, 2 slayttan ibaret. Bu slayttan sonra da birkaç tane belli bir liste yaptım. Adverblerin yani zarfların bir listesini ve bir mantığı anlatacağım size. O şekilde de bitireceğiz. Şimdi bu cümleleri okuyacağım ve açıklayacağım size. Mesela Marie court rapidement, mais elle marche lentement. Şimdi Marie court, şimdi courir arkadaşlar koşmak. Rapidement, hızlıca demek. Rapid, bakın hızlı. Rapidement, hızlıca. Hızlı şekilde demek. Buradaki olay nedir? Bakın courir fiilini aslında courir fiiline anlam katmış oluyor. Fiilin yani eylemin ne şekilde yapıldığını açıklıyor ve anlatıyor. Rapidement. Dolayısıyla rapidement fiille bağlantılı. Court fiiliyle bağlantılı. Yani Marie'nin hızlı koştuğunu, hızlıca koştuğunu anlatıyor. Mais elle marche lentement. Fakat yavaşça yürüyor. Yavaş şekilde yürüdüğünü de açıklıyor. Burada da lentement adverbe yani zarfı. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi bazıları böyle rapidement, lentement şeklinde yani rapid mesela var hızlı demek. M-E-N-T ekliyoruz, man ekliyoruz. Zarf oluyor yani adverb oluyor. Ama hepsi bu şekilde değil bunların. Göreceğiz şimdi. Mesela Olivier est très intelligent. Bakın. Olivier est très intelligent. Burada être yardımcı fiil var biliyorsunuz auxiliaire. Très olayı burada yani Olivier çok akıllı. Il apprend facilement. Kolaylıkla kolay bir şekilde öğreniyor diye bir cümle bu. Burada très de mesela adverb arkadaşlar. Çünkü o da bir anlam katmış oluyor. Biraz daha fazla anlam katmış oluyor. Farklı bir anlam katmış oluyor. Il apprend facilement. Bakın facilement da burada kolaylıkla, kolay bir şekilde demek. Apprendre fiilini yani öğrenme fiiline anlam katıyor. Nasıl öğreniyor, ne şekilde öğreniyor? Kolay bir şekilde öğrendiğini vurguluyor burada. Dolayısıyla burada facilement da arkadaşlar adverb olmuş oluyor, zarf oluyor. Üçüncü cümleye geçiyorum. Vous écrivez, bakın vous écrivez assez bien. Yani güzel bir şekilde yazıyorsunuz. Yani fena değil yazınız. Yazı şekliniz güzel, fena değil anlamında. Gayet güzel, gayet iyi yazıyorsunuz anlamında bir anlam katıyor buradaki assez. Bu da écrire yani écrivez, vous écrivez, écrire yazmak fiiline bir anlam katmış oluyor. Dolayısıyla bu da adverb arkadaşlar. Dördüncü cümle. Vincent parle vraiment bien. Vincent gayet güzel konuşuyor. Gerçekten güzel konuşuyor anlamında. Burada da vraiment arkadaşlar adverb. Mesela bien bile aslında burada adverb.
Sonra il est très intelligent. Tabii très de aynı şekilde hani adverb olmuş oluyor. Güçlendirmiş oluyor. Çok akıllı demek. Burada bakın Vincent parle vraiment très bien. Burada gerçekten Vincent güzel konuşuyor, iyi konuşuyor. Konuşmasını bilen bir insan, iyi konuşmasını bilen bir insan anlamında. Bu da burada parler, konuşmak fiiline anlam katmış oluyor. Biraz anlamını değiştirmiş oluyor. Farklı bir anlam veriyor daha doğrusu. Şimdi 5. cümleye bakalım. Bakın, Julien parle couramment le français et l'anglais. Şimdi burada couramment'ın anlamı arkadaşlar akıcı şekilde demek. Julien akıcı şekilde Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Akıcı şekilde. Yani burada zarfı bulmak için hani burada nasıl bir unsur olduğunu bilmemiz için tamamen fiile gönderme yapmamız lazım. Fiille ilgili bir şey çünkü. Nasıl konuşuyor? Akıcı şekilde. Mesela Vincent parle vraiment bien dedim. Vincent nasıl konuşuyor? Yani burada nasıl sorusu önemli. Nasıl konuşuyor? Gayet güzel konuşuyor. Vous écrivez assez bien. Nasıl yazıyorsunuz? Gayet güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde. Pierre parle lentement car il veut... Pardon. Julien parle couramment le français et l'anglais. Julien Fransızca ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşuyor. Evet. Pierre parle lentement. Şimdi lent, yavaş. Bakın. Lentement, yavaş bir şekilde demek. Burada man şeklini, ekini aldığı için. Pierre parle lentement car il veut être compris par tout le monde. Evet, Pierre yavaşça konuşuyor çünkü herkes tarafından anlaşılmak istiyor arkadaşlar. Parce qu'il veut, bakın burada veut, vouloir biliyorsunuz. Être compris, anlaşılmış olmak, anlaşılmak. Arkadaşlar par tout le monde. Par da burada anlamı tarafından demek. İngilizce'deki by. Par tout le monde, herkes tarafından anlaşılmak istiyor. Arkadaşlar être compris par, anlaşılmak. Evet, diğer cümleye geçiyorum. Il parle doucement car les enfants dorment. Evet, bu cümlede de şu anlam var. Yavaş bir şekilde konuşuyor çünkü çocuklar uyuyor. Les enfants, çocuklar, dorment. Üçüncü çoğul şahıs, dormir fiili arkadaşlar. Çünkü çocuklar uyuyor. Nasıl konuşuyor? Doucement. Tamam, yani parler fiilini aslında burada niteliyor. Daha doğrusu parler fiilinin ne şekilde olduğunu, bu zarflar, bu adverbler, eylemlerin, fiillerin ne şekilde yapıldığını açıklıyor veya anlamını değiştiriyor. Diğer cümleye geçiyorum. Ils habitent près de la mairie diye bir soru var. Bir diyalog olduğunu düşünün. Ils habitent près de la mairie. Non, ils habitent loin. Şimdi burada da près, yakında anlamı var arkadaşlar. Belediyenin yakınında mı oturduklarını soruyor. Yakında mı oturuyorlar belediyenin? Burada près arkadaşlar habiter fiiliyle ilgili, yani nasıl, nerede oturmak, ne tarafta oturmak, yer de belirtebiliyor arkadaşlar aynı zamanda. Hani yerle ilgili de, konumla ilgili de zarflar var çünkü. Bu da mesela konumla ilgili bir zarf. Adverb de lieu hani diyorlar buna. Evet, mairie, daha doğrusu belediyeye yakın mı oturuyorlar diye bir soru. Non, ils habitent loin. Hayır, uzakta oturuyorlar. Hayır, uzakta oturduklarını söylüyor cevap olarak. Evet. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais faites attention car la crise économique approche. Şimdi burada beaucoup arkadaşlar zarf. Çünkü gagner, siz çok para kazanıyorsunuz. Yani çok para kazanıyorsunuz. Mais faites attention, fakat dikkat edin. Fakat faites attention, dikkat edin. Car la crise économique approche. Çünkü ekonomik kriz yaklaşıyor anlamı var burada. Dolayısıyla burada beaucoup arkadaşlar gagner fiili, yani kazanmanın çok oluşunu anlattığı için, kazanmak fiiline bir anlam kattığı için burada beaucoup zarftır. Gagner beaucoup de. Evet, son cümleyi okuyorum bu sayfada. L'homme ne sait jamais comment agir en période de crise. İnsanoğlu kriz dönemlerinde, yani kriz döneminde
asla nasıl davranacağını bilmiyor diye bir cümle arkadaşlar bu. Burada jamais, ne sait jamais, savoir fiiliyle ilgili, yani se çünkü savoir fiilinin üçüncü tekil şahıs çekimi, savoir fiilinin ile ilgili olduğu için jamais de zarf arkadaşlar. Çünkü asla bilmiyor anlamı var burada. Comment da aslında burada bir zarf. O da agir fiiliyle ilgili. Çünkü nasıl hareket edeceğini bilmediğini anlatan bir cümle. Nasıl hareket edeceğini. Dolayısıyla jamais savoir fiiliyle ilgili bir zarf. Comment da agir fiiliyle bağlı olan bir zarf arkadaşlar. İkisi de fiillerin anlamına ya bir anlam katıyor ya da anlamını değiştiriyor. Evet, bu sayfada anlatacağım bu şekilde bu kadar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sayfada kısa bir liste yaptım. Liste daha uzun tabii. Ama çok sık karşılaşacağınız zarfları yazdım buraya ve anlamlarını kısaca vereceğim size. Ve akabinde de bir mantık anlatacağım. Ondan sonra da dersi bitireceğiz. Şimdi bunların hepsi zarf arkadaşlar. Yani adverb. Sırayla şimdi ben okuyacağım. Telaffuzlara da dikkat edelim bu arada. Telaffuzlar her zaman önemli. Bir de anlamlarını not edin isterseniz defterinize. Şimdi bien, iyi. Comme, gibi. Comment, nasıl. Debout, ayakta. Ensemble, beraber, birlikte. Exprès, özellikle. Hususi. Mal, kötü. Mieux, daha iyi. Plutôt, daha ziyade. Vite, hızlı, çabuk. Assez, yeterli. Aussi, gibi anlamına da geliyor. Ya da, o da, öyle de anlamına gelebiliyor. Autant, kadar, nın kadar. Beaucoup, çok. Combien, ne kadar. Comment, nasıl. Davantage, daha fazla. Environ, yaklaşık ya da civarı. Guère, nadir, nadiren. Mais, fakat. Moins, az. Pas mal, fena değil. Peu, az. Plus, çok anlamına gelebiliyor ama biliyorsunuz ne plus de var burada. Hani plus de okunabiliyor. Çok, daha fazla da fazla anlamına da gelebiliyor. Presque, neredeyse. Tellement, o kadar ki. Très, çok. Trop, fazla. Après, sonra. Demain, yarın. Aujourd'hui, bugün. Auparavant, yani auparavant diye okunuyor. Eskiden, önceden, eski zamanlarda gibi düşünün. Autrefois, bu da aynı anlam var arkadaşlar. Eskiden demek. Avant, önceden, önce. Avant-hier, dünden önce. Bientôt, hani avant-hier, evvelsi gün, dünden önce. Bientôt, yakında. Depuis, den beri. Désormais, şimdiden sonra. Dorénavant, şimdiden itibaren, şimdiden sonra. Hani désormais de hani şimdiden itibaren anlamı var. Désormais ve dorénavant eş anlamlı sayılır arkadaşlar. Bundan sonra demek, şimdiden sonra demek, şimdiden itibaren demek. Encore, yine. Enfin, sonunda. Ensuite, sonra. Hier, dün. Jadis, burada S okunuyor. Jadis, eskiden, önceden. Jamais, asla. Longtemps, uzunca, uzun boyunca yani uzun süreli. Ailleurs, başka yerde. Alentour, etrafında. Arrière,
arkasında, autour, etrafında, avant, önce, contre, karşı, dedans, içeride, dehors, dışarıda. Evet arkadaşlar, tabii ki liste uzun, liste bu kadar değil. Ben burada çok sık karşınıza çıkacak olan zarfları yani adverbleri yazdım ve anlamlarını verdim. Dolayısıyla bunlar çok böyle cümlelere anlam katan unsurlar, anlamı değiştiren unsurlar. Karşınıza çıktığı zaman siz de cümle kurarken kullanmak durumundasınız arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane örnek verdim. Göreceksiniz alt tarafta. Mesela hani mantıklardan bir tanesi zarf haline dönüştürmek için mesela bir kelimeyi ya da aslında bir sıfatın zarf haline dönüşümü. Lent yavaş demek bakın. Maskülen hali. Feminen halini alıyoruz. Lent diyoruz arkadaşlar. Akabinde yani hemen ek olarak da man katıyoruz. Yani M-E-N-T katıyoruz. Sarı olarak zaten boyadım. Yani lent maskülen hali, lent feminen hali. Feminen halinden türemiş yani aslında burada. Lent, lentement, yavaşça, yavaş bir şekilde demek. Diğer örneğe geçiyorum. Fasil. Tabi hepsi için bu anlattığım geçerli değil. Bakın genel kural olarak söylüyorum. İstisnalar her zaman vardır dil bilgisinde, gramerde. Fasil kolay, facilement kolaylıkla, kolay bir şekilde. Poli kibar, poliment kibarlıkla. Libre özgür, librement özgürce anlamı katıyor. Fréquent sık, fréquemment arkadaşlar yani fréquemment diye okunuyor. Bakın amant diye okunuyor burada. Fréquemment diye okunmuyor. Bazı kelimelerde böyle. Fréquemment sıklıkla demek. Sık bir şekilde demek. Franche yani bu franc aslında franc dürüst, açık, net demek arkadaşlar. Franche feminen hali. Franchement da dürüstlükle, açıklıkla anlamı var burada. Vrai gerçek, doğru. Vraiment da gerçekten ve gerçek şekilde anlamı var burada. Il parle vraiment bien mesela gerçekten güzel konuşuyor anlamı var. Courant arkadaşlar günlük, akıcı, sık anlamına da geliyor burada. Couramment da burada akıcı bir şekilde anlamı var arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz arkadaşlar burada bitiyor. Noktalıyorum. Dediğim gibi A2 seviyesinin son dersi olarak bu dersi yayınlıyorum. Dolayısıyla B1'e geçeceğiz haftaya inşallah ve kesinlikle genel bir tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok önemli bazı dersler var. İşte mesela ve yönlendirici ve tavsiye videolarım var. Artık çünkü B1'den itibaren tavsiye videoları yapmayacağım. A1, A2'de yeteri kadar var o videolardan, yeteri kadar yönlendirici videolar yaptım sizlere. Dolayısıyla onları izlerseniz gerçekten nasıl çalışacağınızı ve ne şekilde öğreneceğinizi, yöntem vesaire hepsini veriyor. Size aslında yolda fener tutan videolar onlar. Onları kesinlikle izleyin. Nasıl çalışmalıyım videosu ve tavsiyeler videosu, telaffuz videoları, fiil çekim videoları var, diyaloglar var. Yani genel bir tekrar yapmanızı öneriyorum, tavsiye ediyorum ki B1 seviyesinden itibaren sağlam bir şekilde ilerleyin arkadaşlar. Ve dediğim gibi sırayla izlemenizi tavsiye ediyorum dersleri. Karışık izlerseniz kafanız karışır. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. B1 seviyesinde görüşmek üzere.